İsmim Kemal Uğurlu. Ben aslında 3. jenerasyon oluyorum. Dede 1960'larda bu işe başlamış. Daha sonra babam devreye girmiş. Daha çok ilk etapta, ilk yıllarda dokuma ağırlıklı bir üretim ve satış varmış. Aynı mantık devam ediyor. Benim gelmemle birlikte işin boyane bacağını da biz devreye soktuk. Dolayısıyla 3. kuşak olarak işi devraldık, devam ediyoruz. Burası aslında iplik hariç entegre bir tesis. Yani iplik satın alınıyor. Ondan sonra siparişe göre, konstrüksiyona göre dokuma birimimizde ürünler dokunuyor. Bu ham kumaşlar daha sonra boyane kısmımıza geçiyor. Boyane tarafında da yine siparişe göre baskı ve boya 2 ayrı bölümümüz var. Buna göre ilerleyip daha sonra bitmiş ürün olarak konfeksiyondan çıkıyor ya da yarı mamul kumaş olarak satışımız var. Bir grubumuz da böyle. Dolayısıyla neredeyse böyle entegre bir halde burası. Ağırlıklı Avrupa ile çalışıyoruz. Yoğunluklu bilinen markalar, bunun içinde pek çok işte Hugo Boss'una, Lacoste'una, Tommy Hilfiger'ına vesaire. Hani herkesin bildiği markalarla çalışıyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'de katma değer üretecek hizmet vermeye çalışıyoruz Avrupalı müşterilerimize. Genel olarak durumumuz bu üretimde. Tekstil esasında kendi içinde günümüz dünyasında aslında primitif bir sektör gibi kalıyor. Ama bunun içinde dahi yapılacak çok şeyler var. Türkiye bu konuda aslında zamanlama olarak biraz geride kalmış bence. Biz esasında buraya da bir taraftan yetişmeye çalışıyoruz. Hala Avrupa'da üretim var. Aslında tekstili bıraktılar ama belli kalemlerde, katma değerli işlerde. Şirket olarak hedefimiz o yönde gitmek, birincisi bu zaten. Geçmişten günümüze gelirken tabii ki çok daha teknolojinin de gelişmesiyle pek çok yenilikler oldu ama insan faktörü tekstil sektörünün içinde hala çok yüksek bir şeyde. Sadece işçilik olarak söylemiyorum. İnsanların know-how'ı, bu bir gerçekten bir süreç. Yani insan öyle bir sektör ki bu yıllarını vermek gerekiyor ki, çünkü doğal bir ürünle oynuyorsunuz. Doğal bir ürün. Aynı kumaşı dokuyorsunuz. Proses geçerken başka bir sonuç çıkabilir. O yüzden insan faktörü hala üst düzeyde. Know-how'ımızı sürekli korumaya ve ileri geliştirmeye çalışıyoruz. Ar-Ge'ye çok önem veriyoruz. Örneğin biz markalara kendi koleksiyonumuzu sunuyoruz. Yani oradan bir şey geldiği zaman o zaten pek çok yere sorulmuş, dünyanın her yerinin önünden geçmiş bir konu oluyor. Biz biraz daha ters taraftan gidip katma değer Ar-Ge bölümümüzde, desen dairemizde vesairelerimizde kendimizi katma değerli işlerle, koleksiyonlarla, çevre duyarlılığı konularıyla yukarı çekmeye çalışıyoruz. Avrupa'da şu an bu sustainability konuları, çevre konuları, bu duyarlılık üst seviyede olduğu için bu konulara da sürekli eğiliyoruz. Pazarlamanın içinde artık bu da var. Yani çevre konuları, Ar-Ge'nizle birlikte, koleksiyonunuzla birlikte çevreyi de bir yerde satmanız gerekiyor, sunmanız ve bunu ispatlamanız gerekiyor. Bunda da mesela Eliar'ın katkısı da ciddi anlamda. Biz 2018 İTMA'da, ITM'de İstanbul'da temas etmiştik. Otomatik boya ölçüm ve dağıtım sistemi var Eliar'dan aldığımız. Eliar'ın hikayesi de orada bize çok faydalı oldu. Bunu çok sürekli ben müşteriye de anlatıyorum. Bize boya kaybımızı azaltıyor, doğaya daha az zarar veriyoruz vesaire gibi bu sistemin artılarını vesairelerini hep anlatmaya çalışıyoruz. Firmaların istediği tabii birinci konu su esasında. Yani herkesin temiz suya erişme konusunda tekstil sektörünün, bütün sektörlerde de aynıdır ama tekstil çok yoğun su kullanılan bir sektör olduğu için bunun en azından kullanımdan sonra temiz bir şekilde doğaya aktarılması çok önemli bir konu. Birinci konumuz buydu zaten. Biz de 3 yıl oldu. Onunla ilgili ciddi yatırımlar ve projeler yaptık. Bunlar nedir? İlave havuzlar, yer altında görmediğiniz pek çok havuzlar vesaireler, bütün yağmur sularının toplanması ve tekrar kullanılması. İşletme için de bununla ilgili ciddi yatırımlar yaptık. Kullandığımız suyun arıtılıp tekrar kullanılması gibi. Bunun dışında ikinci konuda tabii enerji ve doğalgaz hikayesi. Daha önce çok yoğun kömür kullanılıyordu. Kömürü bıraktık, doğalgaza geçtik. Sustainability konusu dahilinde. Aynı zamanda GES çatı yatırımı yaptık, güneş enerjisi yatırımı yaptık. Şu an itibariyle daha tamamlanmadı, bağlanınca bir iki ay daha sürecek. %50'ye yakın bir oranda şu anda
GES'ten enerjimizi üretiyoruz. Kalan %50 içinde yatırımımız da devam ediyor. Bir yıl sonra muhtemelen tamamını biz güneş enerjisi panellerinden üretiyor olacağız. Bu konular artık neredeyse birinci sırada. Bu olmadan daha sonraki sipariş aşamasına geçilemiyor artık. Dünyada durum bu oldu. İşte boya otomasyonumuz ve kimyasal otomasyonumuz var. Eskiden bu boya hazırlama konusu manuel olarak yapılıyordu. Eliar'daki arkadaşlar daha iyi bilir. Bu işe giren ilk firmalardan biriyiz, bu otomasyonu kuran. Aslında bu ilk önüme geldiğinde proje olarak da her anlamda ilgimi çekti. Hem tüketimlerin düşürülmesi, sağlıklı bir üretim hem de çevre duyarlılığı konusunda bu bize ne sağlıyor? Ve manuelde bir hataya açık oluyor. Yani gram gram konan bir boyada renk sapmaları vesaireleri, bu hikayeleri daha fazla yaşıyorduk. Ya da oradaki kişinin artık o günkü hatasına ya da sevabına kalıyordu konu. Ama şimdi Eliar'la gerçekten artık reçeteyi giriyorsunuz ve hazırlıyor. Sisteme de kendi otomatik olarak gönderiyor. Bir, gerçekten şeyi azalttı. Hata işini sıfırladı. İki, boya tüketim ne oluyordu? Boya hazırlıyorduk, olmadı, o boyayı biz döküyorduk. Bir, çevreye fayda, iki, ekonomiye fayda. İki taraftan birden. Dolayısıyla bu kesinlikle bu sistemler sustainability, çevre, duyarlılık konularının vazgeçilmez parçası, bu kesin. Bu yatırımları yapmazsak geri kalırız. Dünyadan geri kalırız her anlamda, yani hem çevre konularında hem işletme konularında artık verimlilik çok önemli. Ben gidip orada boya karıştırmayı bilmem ama bana Eliar'ı gösterdiler. Tık tık ben bile şu an boyayı yapabilirim. Yani gerçekten böyle bir faydası var. Kişiye bağlı olmaktan çıkarıyorsunuz. Yani herhangi bir yoldan geçen biri bile çok gayet rahat kullanabilir bir otomasyon. Buraya harcanacak para gerçekten geri dönüyor. Bunu da gördük yıllar içinde yaşaya yaşaya. Her anlamda dönüyor. Hem ekonomik olarak dönüyor hem de ben her müşteri buraya geldiğinde, özellikle ilk defa geliyorlarsa gezdiririm, dolaştırırım ve özellikle Eliar'ın başına gidip anlatırım. Bak burada gram gram ölçülüyor, böyle oluyor vesaire, bütün detayları. Onlar da böyle bayılarak bakarlar. Bu etki bile bence çok önemli. Çünkü bu sadece bir show değil, yani bu bir realite. Onlara da anlatıyoruz. Bak bu eskiden böyle oluyordu, biz bu kadar boya kullanıyorduk, bu kadarlara düştü vesaire gibi şeyleri anlatıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle bu zaten bu hikayenin artık ayrılmaz bir parçası olmak zorunda. Dolayısıyla ben herkese tavsiye ediyorum. Çok net bu konu benim için. Şöyle, tekstil sektörü benim öğrenciliğe girdiğim yıllarda tekstil mühendisliği tıptan belki öndeydi bile. O seviyedeydi. 1998'lerde. Genç arkadaşlara benim her zaman şöyle bir tavsiyem oluyor. Akraba, eş, dost olunca çocuk kesinlikle diyorum ki tekstille ilgili bir şey okusun, tekstil mühendisliği okusun. Sebebi de şu, bence önü çok açık bir sektör. Yani popüler kültürle işte şimdi ne var? Herkes bilgisayar mühendisi olmak istiyor, yazılımcı olmak istiyor. Hiç itirazım yok, kabul. Ama burada önü çok açık ve birazcık çalışan, uğraşan, işi seven kişinin önünün çok açık olduğu bir şey var, yol var. Ve daha bu Türkiye'nin de gideceği çok yol olduğu için daha yapacak çok iş var tekstilde de. Dolayısıyla dediğim gibi ben genç arkadaşlara da bunu her zaman söylüyorum. Tekstil mühendisi olun, bu işe girin ve gerçekten önünüz açık. Bunu samimiyetimle söylüyorum bu arada. Çünkü haline geldi. Tercih edilmeyen bir iş gibi bakılmaya başladı. Bence çok yanlış. Türkiye'nin daha çok yapacağı iş var. Daha önümüzde teknik tekstiller vesaireler. Bu bir süreç, bu yollardan geçilecek. Hatta şöyle çok da faydaları olur. Günümüz dünyasında yaşayıp o zihniyetle gelen gençlerin bence çok da o süreci hızlandırma ihtimali var. Ve bence önleri çok açık. Yani hepimiz giyiyoruz değil mi bunu? Ve giyeceğiz yani, değil mi? Bugün bu olur, yarın başka bir kumaş olur. Önemli değil. Bir şeyler giyiyoruz, bir şeyler tüketiyoruz. Evlerimizde var, perdelerimiz var. Her şeyimiz tekstil, hayatın temeli aslında. Hep o örneği verirler. Doğarken de kumaşa sarılıyorsun, ölürken de. Dolayısıyla o süreç hiç bitmeyen bir süreç. Ben genç arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Önümüzde bir de onların da katkısıyla bu işin daha çok daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum.
Sektörel olarak evet sıkıntılar var, dönemsel sıkıntılar var, ülkenin sıkıntıları var, dünyanın sıkıntıları var. Pek çok hikaye var. Türkiye'nin şeyi zaten bırakması gerektiğini düşünüyorum bir süredir. Zaten bizim de hep yaptığımız işler ve adımlarımız o yönde. Uzak Doğu var, daha ucuz, her zaman daha ucuzu var. Ben 2008 yılıydı, dolar o zaman 1.20 TL'ydi. Biz yine ihracat yapıyorduk. Yani demek istediğim bu iş burada her zaman, çünkü bir altyapı var bu ülkede ve bu kolay kolay bırakılacak bir altyapı değil, tam tersi geliştirilecek bir altyapı. Bu toplum tarafından biraz şey oldu, küçümsenen, önemsenmeyen bir sektör gibi bakılmaya başladı. Hiç katılmıyorum. Çünkü bu her zaman olacak. Yarın bu bilgisayar olmaz, başka bir şey olur. Bu daha önce telex'ti, fax'tı, başka bir şeydi. Şimdi bu oldu, yarın başka bir şey olur. Bugün Twitter var, yarın başka bir şey çıkar. Ama bu ölmez. Bunu her zaman giyeceğiz. Dolayısıyla sektörde ben her zaman umutluyum ve gençlerin bu işe daha çok sarılmasını istiyorum. Ve bunu objektif taraftan da bakıp söylüyorum. Gerçekten de bu işe girip, sevip bir şeyler yapmak isteyenin önü çok daha açık pek çok sektöre göre. Benim gördüğüm bu. Herhangi bir otomasyon oluyor ya da yeni bir sistem oluyor. Bunların gerek firma tarafından gerek iç bünyede eğitimlerimiz sürekli var. Artı biz her ay ciddi anlamda dışarıdan da eğitimler ve danışmanlıklar alıyoruz. Hatta daha geçen hafta siber güvenlikle ilgili bir eğitimimiz vardı. Çünkü bir taraftan şirketlerin işte mailleri ya da işte verileri, serverları ve güvenlik durumumuz var. Bunlarla ilgili arkadaşlara sürekli eğitimler veriliyor. Bölüm bölüm ayırıp eğitim verdiğimiz ve dışarıdan danışmanlık aldığımız, eğitim aldığımız bölümler var. Bunun içinde Ar-Ge var. Yine sustainability hikayesi var. Dolayısıyla her ay burada bir eğitim ve danışmanlık durumu sürekli devam ediyor. Dediğiniz gibi yaşayan bir iş bu. Her gün bir konu çıkabilir burada. Yaşayan bir işte de biz de onunla beraber yaşayıp yaşatmaya çalışıyoruz. Dışarıdan da bu danışmanlıkları, destekleri, eğitimleri sürekli periyodik olarak zaten yapıyoruz. Gerektiği yerde gerekli şeyleri de koyuyoruz. Bizim şu an hatta bu hafta İstanbul'da bir program var. Bütün çevre ekibi 4 kişi şu anda İstanbul'da eğitimde. 4 günlük bir eğitim var. Dolayısıyla günceli günü yakalamak gerekiyor. Bu markaların, dünyanın, olgunun ve bundan 10 sene önce kimsenin aklında bir sustainability diye bir şey yoktu. Ama bu geliyor, geldikçe de buna adapte olmak ve yaşamak zorundayız. Biz de ona uymaya çalışıyoruz. Gerek makine fuarları, gerek bizi ilgilendiren tekstil fuarlarında hep varız. Bir kısmına bizzat biz katılıyoruz. En kötü ziyaretçi olarak zaten dolaşıyoruz. Çünkü ben her zaman şuna inandım. Müşterinin gözüne bakmak, ona dokunmak başka bir konudur hep. Özellikle mesela teknolojik bir konuda bir makine olsun vesaire olsun orada anlatmak, anlamak. Burası yatırıma bitmiş bir fabrika ama her makine fuarında gidiyoruz. Acaba ne var? Yeni bir şey var mı? Avantajlı bir şey görebilir miyiz? Bir otomasyon mu çıktı vesaire mi oldu? Bunlar vazgeçilmez durumda. Dolayısıyla ben hala etkinliklerine inanıyorum. Gitmek, görmek, katılmak ilgili kısımlarda bunların faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi insan böyle bir şey. İnsan dokunarak anlıyor, anlaşılıyor. Mail yazarken bile benim hissiyatım şey oluyor. Ya yanlış anlamasın bari müşteri ya da kişi karşımdaki. Çünkü yazı dili başka bir şey, vücut dili başka bir şey. Dolayısıyla insan olarak var olduğumuz sürece bence bu bitmeyecek. Eliar'ın yaptıklarıyla, bunca yıldır yaptıklarıyla ve yaşayarak gördüklerimizle zaten hikayenin içinde sustainability'ye çok faydalı, tamamlayıcı bir oyuncu olarak görüyorum ben Eliar'ı. Dolayısıyla Eliar'ı destekliyoruz, seviyoruz. Ürünü satmamıza dahi faydası olan işler yapıyor Eliar. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum. Bizi Türkiye'de böyle bir firma olmasından dolayı da çok mutluyum. Yani bizi Almanya'ya, oraya buraya göndermedikleri için de çok mutluyum. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Herkesin aklına, emeğine sağlık.